Bu yaz bu videoyu kaçırırsanız çok şey kaybedersiniz. Çünkü muhteşem lezzetli şuruplar nasıl yapılır tüm detaylarıyla bu videoda anlatacağım. Siz de burada öğrendiklerinizle arkadaş ortamınızdaki en cool insan olacaksınız. Çünkü sadece tarif vermekle kalmayacağım. Şuruba dair her şeyi anlatacağım ve böyle hızlı hızlı anlatacağım. Her şeyi bir kere de öğreneceksiniz. Sonra başa sarar sarar izlersiniz. Başlayalım. İlk olarak bu şuruplar zaten hazır olarak satılıyor diyeceksiniz ama bizimkilerin avantajları bambaşka. Birincisi, içerisinde sentetik malzeme içermiyorlar. İkincisi, çok daha uygun maliyete geliyorlar. Üçüncüsü, dışarıda satılanlar neye göre ayarlanıyor? Herkesin damak zevkine göre. Ama ben bugün size öyle bilgiler vereceğim ki sizler kendi yaratıcılığınızla, kendi sevdiğiniz malzemelerden kendi şurubunuzu yapabileceksiniz. İlk olarak şurubun temel taşı, yani tatlı kısmı, şeker. Beyaz şeker okey. Özellikle pancar şeker olursa mükemmel olur. Esmer şeker olur, bal olur, pekmez olur. İkincisi su. Suyunuzun çok kaliteli olmasına özen gösterin. İçme suyuyla yapın. Şimdi sıra geldi lezzetlendiricilere. Yani baharatlar ve aromatikler. Vanilyayı kullanabilirsiniz, tarçını kullanabilirsiniz, muskatı kullanabilirsiniz, karanfili kullanabilirsiniz. Kişniş kullanarak böyle farklı bir aromaya ulaşabilirsiniz. Yeni bahar kullanarak daha böyle otantik, oryantal aromalar yaratabilirsiniz. Bunlar hep sizin elinizde olacak ve bunları nasıl kullanacağınıza dair bütün örnekleri vereceğim. Bir de taze baharatlar, aromatikler dediğimiz biberiye var, fesleğen var, taze nane var. Ada çayı var. Hatta bunlara neyi katacağız? Kakaoyu, çayı ve kahveyi de ekleyeceğiz. Ve tabii ki sınırsız meyve çeşitliliği. Burada en basit örneği şöyle anlatabilirim size. Reçelini sevdiğiniz meyvenin şurubu da çok güzel olur. Frambuaz, çilek, vişne, erik, armut, bütün narenciyeler. Bir de özel malzememiz var. Kuru yemişler. Bunların içerisinde uçucu aromatik yağlar da mevcut. Özellikle en çok tercih edilen fındıklı olan. Acı badem aromalı yapabilirsiniz, cevizli yapabilirsiniz. Muhteşem böyle özellikle yer fıstığı ezmesi seviyorsanız yer fıstığı aromasıyla bir kahveyi hayal bile edemiyorum. Bunu deneyebilirsiniz. Hadi tariflere başlayalım. Bugün yapacağım bütün şuruplarda 2'ye 1 ölçü kullanacağım. Yani 2 ölçü şeker, 1 ölçü su kullanacağım. Normal bildiğimiz şerbetlerden farkı, 1'e 1 ölçüden farkı biraz daha kalın olması gerekiyor. O nedenle şuruplarınızı yaparken 2'ye 1 ölçü kullanabilirsiniz. İçerisinde çok daha fazla sıvı malzeme yapacak olan bir meyve kullanıyorsanız şeker miktarını daha da arttırabilirsiniz. Ama içerisinde bal gibi kıvam verecek olan malzemeler kullanacaksanız burada da şeker miktarını düşürmeniz gerekecek. Yapacağınız tüm şuruplarda bu tekniğe mutlaka dikkat edin. Fındık ve şekere ihtiyacımız var. Öncelikle bir kuru yemişli şurup yapacaksanız bence kavurursanız içerisindeki lezzet daha iyi ortaya çıkar. Ama ben onun tazesinin tadını seviyorum diyorsanız taze olarak da kullanabilirsiniz. Tavam önümde kalın tabanlı. İçerisine çok az şeker koyuyorum ve bu tabandakini eriteceğiz. Biraz renk aldıracağız. Sonra diğer kalan kısımla da rengini ayarlayacağız. Tabanda karamelizasyonu görmeye başladık. Şimdi hemen fazla şekeri koyarak burayı söndürüyoruz. Bize bu kadar renk yeterli olacaktır. Çok daha fazla renk almasına gerek yok. Ve sıcak su. Neydi? 1 su bardağı şekerimiz vardı. Şimdi yarım su bardağı sıcak suyu hemen ekliyorum içerisine. Altını kısıyoruz ve şekeri içerisine erimesi için bırakıyoruz. O arada fındığınızı ezin. Fındıkları kavurdum. Biraz dövüyorum. Toz haline getirmiyorum. Havanınız yoksa tabii ki herhangi bir mutfak aletiyle de bu işi halledebilirsiniz. Hafiften yağları çıktı. Şimdi burada kaynamakta olan sıvının içerisine bunu atıyorum. Altını kıstım, karıştırıyorum. 3 dakika kaynatacağız. Ocaktan alacağız. Muhteşem kokuyor. Şimdi bu tamamen soğuyana kadar oda sıcaklığında bekleyecek. Biz de sıradakine geçelim. Benim favorilerimden bir tanesi de bu. Hem yapması çok kolay hem de üzerine sadece buz ve soğuk süt koyarak muhteşem bir lezzete ulaşabiliyorsunuz. Şeker, kakao ve filtre kahve. Suyu da koyuyoruz, karıştırıyoruz. Yaklaşık böyle 3-4 dakika birlikte bir tıkırdayacaklar. Ondan sonra yine soğuması için kenara alacağız. Buradaki en önemli püf noktası, üzerine sıcak suyu koymamızın sebebi de bu. Şekerin mutlaka çözülmüş olması gerekiyor. O nedenle ara ara mutlaka karıştırın. Var ya, bu mükemmel kokuyor. Sütlü kremalı soğuk içeceklerin bence vazgeçilmezi bu. Vanilya rengini yakalamak için şekere ufak bir renk vereceğim. O nedenle karamel değil ama hafif böyle tatlı bir sarı alana kadar şekerimi şurada eriteceğim. Kalanını sonra üzerine koyacağım. Ama olmazsa olmazımız vanilya çubuğu.
Yaklaşık benim yapacağım ölçü içinde böyle 1/3 bir vanilya çubuğu yeterli olacaktır. Hemen içerisinden tohumlarını çıkartalım. Bıçağın tersiyle şöyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi tohumlar çıktı. Diyelim ki şerbete fazla su koydunuz ya da biraz anlatacağım gibi meyveli bir tane yapıyorsunuz. Meyvenin suyu çok fazla geldi, istediğiniz kıvamı almayacak diye korkuyorsunuz. Hiç paniklemeyin. Ateşin altını kısın. Biraz daha uzun süre kaynatın. İstediğimiz koyu akışkan hali bulduğu zaman işlem tamam demektir. Çok fazla yanmasını istemediğim için gözüm şekerin üzerinde böyle bal renginde böyle bir sarılık arıyorum. Böyle vanilyadan gelen rengi yakalasın diye. Bu sarı kıvam benim için yeterli. Kalan şekeri koydum. Suyu da koydum içerisine. Altını kısalım. Şekerimiz çözüldü. Vanilya tohumlarını ve çubuklarını da içerisine atıyorum. Karıştıralım. Şöyle 2-3 dakika birlikte kaynasınlar. Sonra kenara alacağız ve demleyeceğiz. Adeta böyle bir parfüm gibi. Sıradaki. Şimdi ben böyle anjelik erikli bir tane yapacağım ama siz burada dilediğiniz meyveyi tabii ki kullanabilirsiniz. Şekeri koyuyoruz. Suyu koyuyoruz. Aroma verecek olan ben burada biberiyeyi tercih ettim. Epey güçlü, epey acımtırak bir aroma. O nedenle biberiyeyi şekerle beraber kaynatmıyoruz. Tüm işlem bitecek, meyveler yumuşayacak. Ondan sonra demleme aşamasında biberiyeyi sadece içerisine bırakacağız. O bütün tadını verecektir. Sonra zaten süzüp şişeleyeceğiz. Sıradaki tarif. Tatlı içeceklerin içerisinden gelen acı hissiyatı aklımın başından alıyor. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bu tarifte şekerle beraber bal da kullanacağız. O nedenle şekerin yarısını çıkarttım. Yerine yarım bardakta bal ekledim ama balı kaynatmıyoruz. Öncesinde acı biber, su ve şekeri kaynatıyoruz. Kıvamı yakalıyoruz. Ocaktan alıyoruz. Balı sonra içerisine ekliyoruz. Muazzam oldu. Sonuncu tarif. Ben içerisinde birden fazla narenciye kullanacağım. O nedenle adına da böyle fesleğenli sitrus falan dedim. Böyle havalı oluyor. Bunu da satabilirsiniz ortamlarda. Ne varsa öncesinde kabuğunu kullanıyoruz. İçerisinde su olarak ben lime'ın suyunu kullanacağım. Ama limon kullanmak istiyorsanız size tavsiye etmem. Limonun kabuğu yeterli aromayı verecektir. Limon çok fazla kesiyor. Kestikten sonra da içeceklerinize de o limon tadı çok fazla ekşi gelmeye başlıyor. Eğer ki varsa lime yoksa portakal suyu ekleyebilirsiniz. Önce şekerimizi tavamıza alalım. Hepsinin bütün o uçucu yağları, aromaları kabuğunda olduğu için beyaz kısımları hariç hepsinin kabuğundan birer parça şekerin üzerine soyucuyla koyacağım. Bu arada bütün meyvelerinizi ılık suyla yıkamayı unutmayın çünkü çoğunun dışında böyle mumlu bir kasman oluyor. Onları yıkadığınızdan emin olun yoksa kaynatıp içmiş olursunuz. Suyumuzu da koyuyoruz. Kıvam alana kadar kaynatacağız. Lime suyunu en son aşamada ekleyeceğim. Çok fazla kaynatmayacağım. Şurubun kıvamı tamam. Altını iyice kısıyorum. İçerisine lime suyunu koyacağım. Şöyle bir karıştıracağım. Bir de böyle tıkırdayacak. Ondan sonra bunu kabımıza alacağız. Fesleğeni yine içerisine demleme usulü sonradan ekleyeceğiz. Muhteşem bir şurup daha hazır. Şimdi hepsi oda sıcaklığına geldikten sonra süzüp şişeleme vakti. Bütün şuruplar oda sıcaklığına geldiler. Tamamıyla soğudular. Burası çok önemli. Hepsinin ayrıca süzme püf noktası da var. Onlardan da tek tek bahsedeceğim. İlk olarak karamel fındığı süzelim. Ufak bir süzgeç işinizi görecektir bunda. Çünkü kalın taneli. Güzelce süzülüyor. Bu fındıkları atmak falan yok. Kurabiyeye, keke, kahvaltılık granolaya, herhangi bir şeye, ekmeğin üzerine bir şey sürün. Üzerine bu böyle karamelli kavrulmuş fındıklardan koyun. Tadı muhteşem olacaktır. Bunları asla atmayın çünkü muhteşem bir lezzeti var. Şişeler herhangi bir meşrubat şişesi olabilir. Evinizde kapaklı bir kavanoz olabilir ama bir püf noktası var. İçerisini güzelce temizledikten sonra mutlaka bir kaynar sudan geçirin ve tamamen kurutun. Ondan sonra bu sterilizasyon işleminden sonra da gönül rahatlığıyla şişeleyebilirsiniz. Sıra geldi kakao ve kahveliği süzmeye. İşlerinde süzülmesi en zor olan bu. Kahve filtresine ihtiyacımız var bunda. Fakat içerisinden ben böyle kahve parçacığı gelsin beni çok rahatsız etmez diyorsanız normal bir süzgeçle süzüp içeride kalanlarla birlikte de servis edebilirsiniz ama böyle pürüzsüz şahane bir şurup yapmak istiyorsanız kahve filtresi önerimdir. Vanilyanın eğer ki daha fazla vanilya kokmasını istemiyorsanız süzebilirsiniz. İçerisinden çubuğu çıkartabilirsiniz ama ben bekledikçe aroması daha da artsın istiyorum. Böylelikle daha az kullanarak daha fazla vanilya aroması elde edebileceğim. O nedenle şişenin içerisine vanilya çubuklarını koyun ve doldurun. Sıra geldi biberiye ve erikli olanı süzmeye.
Yapacağınız herhangi meyveli bir şurupta yapmanız gereken tek şey süzerken bastırmamak. İzin verin kendi ağırlığıyla süzülsün. Eğer ki çok tanelendiyse ya da patladıysa içinde kahve filtresi kullanabilirsiniz ya da herhangi temiz bir bezle içerisine sıkabilirsiniz ama çok bastırmadan. Bu şurubumuzun adını da ballı acı değil de acı bal koydum, böyle daha vurucu bir adı oldu. Acı biberi de içerisine bırakacağım. Beklediği süre boyunca daha da acılaşacak. Fesleğen kokusu tam oturmuş. Bunu sadece süzüyoruz. Yine bastırma falan yok. Adeta bir gurur tablosu sunuyorum size. Gerçekten şıkır şıkır, pırıl pırıl şuruplar yaptık. Saklama koşullarına gelmeden önce şöyle boyutlarında farklılıklar görüyorsunuz ki aynı miktarda su ve şeker kullanmamıza rağmen neler burada etkili olur? Birincisi, karamel yaptıklarımızda su daha fazla buharlaştığı için miktar azalır. Bir de içerisinde fındık vardı. Fındık içerisine çekebildiği kadar çeker. Kahve de bir miktarını çekti. Ama bakın burada vanilya, sonrasında buradaki meyveli olan zaten meyveden de gelen ekstra suyu vardı. Bal kendiliğinden fazlalaştı ve sitron ve fesleğenli olan da olduğu gibi duruyorlar. Bu miktarı bu şekilde açıklayabiliyoruz. Sizler dilediğiniz kadar çektirebilirsiniz. Hatta su ve şeker dengesiyle de oynayabilirsiniz. Bundan bahsettim. İçerisinde meyve olanlar biz içerisine katkı malzemesi koymadığımız için, koruyucu malzeme koymadığımız için yaklaşık 1 ay kadar karanlık ve serin bir yerde bekleyebilirler. İçerisinde ekstra katkı malzemesi olmayan, doğrudan kuru malzemeyle yapılanlar. Biberli öyle, vanilyalı öyle, kuru yemişli öyle, bir de kahveli olan vardı. Yani zaten normalde de o kuru saklayabildiğimiz ürünlerle yaptığımız şurupları 6 aya kadar yine karanlık ve serin bir yerde saklayabilirsiniz. Yani inanılmaz dayanıklılar. Çünkü neden? Kaynatılmış şekerin içerisinde bekletiyoruz. Zaten şekerinde bir koruma özelliği mevcut. Buradaki en büyük düşmanınız nem. Yani öncesinde mutlaka oda sıcaklığına getirmek gerekiyor. Sıcakken kapağını kapatırsanız bu aradaki boşlukta nem oluşur. Bu nem de bakteri üremesine sebep olur ve hızlıca bozulacaktır. Buzdolabına kaldırabilir misiniz? Evet, buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ancak koyulaşmaya devam edecektir. Adeta bir bal kıvamını alacaktır. Kullanırken zorluk yaşarsınız. Eğer ki öyle karanlık ve serin bir yeriniz yoksa buzdolabında çok daha uzun sürelerde saklayabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Sizin yapmanız gereken tek şey var. Bir sonraki videoyu beklemek, bu bir. Çünkü bunların hepsiyle muhteşem buz gibi içecekler yapacağım. Kahvesinden mokteyline, farklı meyve sularıyla karışımlarına, sadece sütle kahveyi o karıştırdığım o güzel karışımını size göstermek istiyorum. Abone olursanız, videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınıza ulaştırırsanız, yani paylaşırsanız tadından yenmez. Daha ne olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.